Her sabah yeniden başlıyor hayat. Güneş doğuyor, ışık saçıyor. Gökyüzü bulutlarla doluyor, ardından yağmur damlaları toprağı besliyor. Ve tohumlar çatlıyor, yapraklar ışığa doğru açılıyor. Biz farkında olmasak da soframıza gelen her nimet, gökten gelen bu ışığın, yağmurun ve toprağın büyük bir işbirliğinin eseri. Kur'an-ı Kerim bu sahneyi bize çok önceden hatırlatmıştı. Nebe suresinde şöyle buyruluyor: İçlerine ışık saçan bir kandil astık. Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik. Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye ve sarmaş dolaş bağlar, bahçeler çıkaralım diye. Sanki bu ayetler bilim dünyasının bugün fotosentez dediği mucizeye işaret ediyor. Fotosentez, yani ışıkla birleşme. Adı bile bize sırrını fısıldıyor. Bütün canlıların hayatı rızığa bağlıdır. Hayvanlar ve insanlar besinlerini bitkilerden alır. Peki bitkiler? Onlar kimseye muhtaç değildir. Rabbimiz onların içine doğrudan gökten gelen ışığı işleyen mucizevi bir mekanizma yerleştirmiştir. Işık, su ve karbondioksit birleşir, sonuçta hem gıdamız hem de her nefesimiz için gerekli oksijen ortaya çıkar. Fotosentezin ilk adımı sudur. Yaprakların içindeki kloroplastlar güneş ışığıyla suyu parçalar, suyun içindeki oksijen atmosfere bırakılır. İşte her gün milyarlarca canlıyı ayakta tutan nefes bu şekilde yenilenir. Bir insan beyni oksijensiz en fazla 5 dakika yaşayabilir. Sonra hücreler ölmeye başlar. Oksijen bizim için su kadar, ekmek kadar hayati bir rızıktır. Kur'an buyuruyor: Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmayacaklar mı? İşte bu ayet, fotosentezin kalbinde duran mucizeyi hatırlatıyor. Bir sonraki adımda havadaki karbondioksit devreye girer. Görünmez, renksiz ve aslında bizim için zararlı olan bu gaz, bitkilerin laboratuvarında glikoza dönüştürülür. Karbondioksitin karbon atomları, glikoz molekülünün iskeletini oluşturur. Böylece karbondioksit hayatımıza şeker, meyve, ekmek ve hatta süt olarak döner. Rabbimizin kudretiyle boğucu bir gaz rızığa dönüşür. Glikoz hayatın ilk basamağıdır. O olmazsa hiçbir yiyecek olmaz. Bir elmayı düşünün. Önce yapraklarında glikoz üretilir. Sonra bu glikoz elmanın genetik programında işlenerek meyveye dönüşür. Buğdayda da aynıdır. Önce glikoz, sonra nişasta, sonra un ve nihayet ekmek. Çayır otları da fotosentezle glikoza dönüşür. Hayvanlar bu otları yer, kendi genetik kodlarıyla onu süte ve ete dönüştürür. Bizim soframızdaki süt, peynir, et hepsi önce yapraklardaki glikoza dayanır. Aslında her lokmamızda fotosentezin imzası vardır. Kur'an'da gökten rızık indirilmesi tekrar tekrar vurgulanır. Mü'min suresinde şöyle buyrulur: Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren O'dur. Fakat ancak gönülden Allah'a yönelen kimse düşünüp ibret alır. Gökten inen ışık, yağmur ve karbondioksit. Bunların birleşmesiyle rızkımız oluşur. Fatır suresi 3. ayette ise sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tır denilir. Sanki gökten gelen ışık, yağmur ve hava, yerden çıkan toprakla birleşir ve bize hayat olur. Bugün bilim, fotosentezin sırlarını çözmeye çalışıyor. Belki bir gün insanlar yapay fotosentez fabrikaları kuracak, havadaki karbondioksitten doğrudan gıda üretecek. Ama unutmayalım, biz ne kadar teknoloji geliştirirsek geliştirelim, o ilk mucizeyi yaratan yine Allah'tır. Her atom, her ışık fotonu, her damla su O'nun izniyle hareket eder. Her nefeste ciğerlerimize dolan oksijen, her lokmamızda bedenimize giren enerji, aslında gökten gelen ışığın ve suyun sessiz işçiliğinin bir hediyesidir.
Rabbimiz sebepler zinciriyle bize hikmetini gösteriyor. Her lokmamızda, her nefesimizde bize şunu hatırlatıyor: ben sizi görüyorum, ben sizi rızıklandırıyorum. Ve biz Kur'an'ın ışığında şunu anlıyoruz: hayat Rabbimizin bize sunduğu bir sofra ve fotosentez o sofranın hiç bitmeyen ikramıdır. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Bu bölümümüzde de Çağlayan Dergisi'nden seçtiğimiz bir makaleyi ele aldık. Eğer bu video ilginizi çektiyse lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her mısra bir tesbih, her kelime bir zikir, her şiir bir secde. Efendimiz'e duyulan aşkın naatları, Rabbe açılan ellerin münacatları, ahir zamanda kalplerin aynı kıbleye yöneliş çağrısı. Yar-ı vefadar, kalemle değil, kalple yazılmış şiirler. Çağlayan Dergisi'nde ilk kez okurlarla buluşan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin naat ve münacatları bu kitapta bir araya getirildi. Yar-ı Vefadar Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.